Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Heraklitos. Yeni bir AFK Journey videosuyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün artık denemelerimizi yaptık. Sonya ile alakalı ne durumda, nedir, ne değildir bunları gördük. Ve onunla alakalı takımlar da çıktıktan sonra arkadaşlar gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim ki şu Sonya yani Tassi'den sonra gelen en iyi karakter ve bence yapılabilir arkadaşlar. Ben şahsen Nara yapmıştım 3 yıldızlı. İlk sezon başladığında zaten görmüşsünüzdür. Çok da seviyordum Nara'yı aslında ama bu taraf hünerleri çıktığından beri arkadaşlar karşıdaki karakterlerin birçoğu etkilenmez efekti aldığı için Nara çekemiyor. İşte etkisiz eleman kaldı. O yüzden ben de burada Nara ile Sonya'yı değiştirdim arkadaşlar. Nara'yı 2 yıldız, Sonya'yı 3 yıldıza çevirdim. Çünkü Sonya'nın kullanım alanları geniş. Yani Nara'ya göre çok daha geniş. Ve hani işe de yarayan bir karaktermiş aslında arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Ha tabii ki şunu söylemiyorum. Yeni başlamışsınızdır oyuna. İşte daha sayılı karakterler var elinizde. Kesinlikle tırmanışa gitmiyorsunuz arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Belli bir saldırı seviyesine gelene kadar. Şahsen benim limitim minimum 20M. 20 milyon saldırı gücüne gelmeden arkadaşlar tırmanıştakileri çekmeyin. Onun yerine normal davet mektubu asılın ve basic karakterlerinizi geliştirin. İşte Aeron muymuş, işte Odyssey'miş, Smokey'siymiş. Bunlara gidin arkadaşlar. Daha sonra bu tırmanıştakilere gidersiniz. Şimdi Sonya'nın skill seti ile alakalı daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. Neler yapabildiği ile alakalı. Ben EX Weapon'ını da yani 3'e getirdim ki daha efektif olsun diye. Bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar bağladığı karakterlerin %40 daha az hasar almasını sağlıyor ve azaltılan hasarın da %50 kadarını diğer üyeleri arasında paylaşmasını sağlıyor. Yani damage reduction veriyor bayağı yüksek bir seviyede. Biliyorsunuz zaten başta şeyi var kendisinin. Ne diyorlar onun adına? Direkt buff veriyor iki kişiye. Bu verdiği bufflarla statlarını arttırıyor ve ulti attıktan sonra buna kalıcı hale geliyor. O yüzden arkadaşlar Sonya kullanılabilir bence. Şimdi öncelikle bir PvE denemelerini yapalım. Hüner buff'ı olmadan arkadaşlar normal PvP'de de burada deneyebileceğiniz bazı takımlar var elimde. Şimdi formasyonlarıma geldiğim zaman PvE Sonya. Hemen şunu bir kullanalım. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz Sonya'nın olayı buff'ları vermek. Şimdi PvE'de ilerlemek için arkadaşlar belli bir seviyeye geldikten sonra yani sağlam bir CC takımınız olması lazım. Biliyorsunuz zaten Aeron kompu her şekilde sağlam bir CC. İşte Carolina koyuyorduk buraya, Arden koyuyorduk. Ama şimdi burada görmüş olduğunuz ön saf büyüsüyle arkadaşlar, sonra arkadaşlar hem CC'miz var hem Sonya ile bunları bufflıyoruz hem de Tassi arkadaşlar biliyorsunuz bayağı sağlam bir CC. O yüzden hani bu şekilde bir kompla kullanabilirsiniz. Bir deneme yapalım bakalım. İkinci formasyonum eksik kalsın önemli değil. Bu şekilde arkadaşlar önce CC ile karşı tarafı alıyoruz. Ondan sonra saldırıyoruz. Bütün olayımız burada. Zaten Sonya korunuyor arkadaşlar. Sonya'nın ölmek gibi bir durum yok. Ultisini attı. Sonya statları aldı. Ekiple statları aldı. Tamam artık şu dakikadan sonra zaten maksimum efficiency. Hop zaten Tassi'nin ultisi geldikten sonra direkt indiriyor. Yani ilk göstermek istediğim takım sizlere buydu arkadaşlar. Bence PvE'de gayet geçerli bir takım. Ve ilerletiyor yani bunu sabite alıp yürürsünüz bence. Tamam bunu görmüş olduk. Şimdi buna alternatif olarak arkadaşlar dilerseniz eğer ki elinizde tası yoksa Lilime'yi de kullanabilirsiniz bunun için. Yine Lilime'yi de bufflatabilirsiniz. Ama biliyorsunuz Lilime'in bir CC'si yani ulti kesmek dışında bir crowd kontrolü ya da alan bir demeci yok. Ha tabii yine iş görür. Görmez değil. Ama hani burada bir AoE damage yapan bir karakter çok daha iyi olur. İşte birliği bozmamak adına. Bu arada Sonya ile birlikte Tamesi'ye kullanıyoruz. Birlik bonusu alabilmek için, taraf bonusu almak için 3'e 2 yaptık burada. O yüzden hani böyle kullanıyoruz. Bunun Lily May koyabilirsiniz. Dediğim gibi Tassi'nin yerine. Onun dışında bence yine Arden de olur burada. Bu şekilde yine verebilirsiniz. Yani taraf bonus burada şimdi şey kullandığım için ön saf büyüsü kullandığım için arkadaşlar daha çok öteki tarafa geçebilecek karakter kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden hani ben Tassi olduğu için Tassi ile bunu ilerletirim. Bu şekilde bence güzel bir takım oldu. Buna alternatif olarak arkadaşlar bir iki takım daha var bu PvE tarafıyla alakalı. Bir diğer takımımız da burada Light Bearer yani ışık getirenlerin takımı. Yine arkadaşlar sağlam alan vurmak adına burada Aeron'u alıyoruz.
Tamesi'yi alıyoruz. Ben de Luka olmadığı için bu çok böyle çalışır mı emin değilim. Ama buradaki olay Luka arkadaşlar. Luka sağlam tanklıyor. Tamesi yine alan vuruyor. Aaron yine alan vuruyor. Buradaki olayımız da Simbat'ı dövdürtmek karşı tarafı. Bir de böyle vuralım bakalım ne yapacak, nasıl gidecek. Bir de böyle denemesini yapmış olalım. Ben de Simbat'la denememiştim aslında ama Luka'm dandik olduğu için tabii Luka direkt indi arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Hani Luka'nın sağlam olması lazım tabii ki. Böyle inmemesi lazım ki tanklasın. Buna alternatif olarak arkadaşlar Luka'nız yoksa ne koyabiliriz buraya? Ee, Yani aslında burada Luka olması lazım. Bu ekibin şeyi Luka. Ben böyle bir PvP takımı da çıkarmışlar bu arada. Ben denemedim açıkçası ama hani bu şekilde işe yaradığını söylüyorlar. Ben de Luka olmadığı için bunu tam olarak deneyebilmiş değilim. Onun dışında arkadaşlar bir tane daha takım var. Bu takım biraz daha fantazi takımı gibi geldi bana açıkçası. Yine burada Sonya'yı yaşatmak adına arkadaşlar iki tane support kullanıyoruz. Onun dışında biz burada Tasi'yi oynuyoruz. Tasi de çok sağlam, hani ultisini attıktan sonra zaten oyunu alır. Hani o yüzden bir deneyelim bakalım. Tamam, ikinci formasyonu istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Bir deneyelim bakalım. Şimdi burada frontline spell kullanmak ne kadar mantıklı emin değilim. Çünkü daha karşı tarafa zor geçiyoruz. Gerçi geçtiler, evet. Burada heal'ımızı da aldık. Harika. Burada önemli olan arkadaşlar Heavy'nin ulti atması. Heavy'nin ulti atınca biliyorsunuz kolay kolay ölmüyor takımdakiler. Diyoruz ama galiba iniyorlar mı? Yok. Orada bir şeyler karışıyor. Tasimiz indi ilginç bir şekilde. Ama Tasi inse de Sonya da yine damage yapıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Sonya da vurmaya devam ediyor. Ama şimdi tabii Tora'nın ultisi biraz canını sıkar mı diyeceğim. Hiç gıdıklamadı bile. İyiymiş. Şu an hala iki tane şeyimiz var. Nova bu arada fena kitledi aslında bizim Sonya'yı ama Sonya güzel tanklıyor arkadaşlar. Fena değil bence. Ama tabii kitlendi. Şimdi buna bir tür daha şans verelim. Bizim Sonya'mız buna kitlenmiş, anladım. Buradaki Vala pardon, biraz can sıkıyor. Burada da Frontline spell yerine bir de şöyle bir şey deneyelim. Herkesi bufflayalım. Tekrardan vuralım arkadaşlar. Bakalım bu sefer bir değişik. Oo, burada Vala gerçekten ağır vuruyor arkadaşlar. Tasi'ye ulti de attırmıyor. Haliyle. Tasi'nin ultisi bu sefer erken geldi galiba. Evet. Ya yine birbirine bağlantılı karakterler arkadaşlar. Yok Tasi'siymiş, Sonya'sıymış. Bunlar yine birlikte oluyor. Vallahi valla acımadı arkadaşlar Tasi'ye. Direkt çatır çutur indirdi. Yani şu an hani bu takımda karşıdaki direkt spesifik bir karakter gayet güzel deşiyor. O yüzden yürümedi. Ama bu şekilde de ben yürüyeceğini düşünüyorum. Görüyorsunuz Sonya zaten şov yapıyor burada. Yani PV tarafında arkadaşlar Sonya ile ilgili önerebileceğim takımlar bunlar olur. Bu takımlar da güzel takımlar arkadaşlar. Bence gayet çalışan takımlar. Şimdi ilerleyebilmeleriniz adına Sonya'nın size bence katkısı olur. Bunun dışında arkadaşlar hani bu PV kısmı için daha tabii PvP kısmı farklı durumları da var. Şimdi direkt oraya geçelim. PvP dışında arkadaşlar burada birlikte de aslında bu lonca üstünlüğü savaşında çok işe yarıyor. Burada göstermek istediğim taktiğim var ama bizimki Allah'ım ramak kalmış, 5000 kalmış, açamamışız şaka gibi. Dün de açamadığımız için burada yapmak istemedim ama ben dedim bugüne açılır, hala açılmamış yani. Neyse, burada da arkadaşlar kullanacağımız kompu ben size direkt göstereyim. Bu da bayağı sağlam demeç çıkıyor arkadaşlar. Nerede? Burada. Bu takım arkadaşlar. Bu da Guild Supremacy için kullanacağımız takım, yani Guild Boss'u için kullanacağımız takım. Gayet güzel. Yani ben 100 milyonun üstüne rahat çıktım bu takımla. Şu an göstermek istiyordum ama gösteremiyorum. Hani boss açık olmadığı için. Ama bu şekilde yine sinerjimiz burada bizim vahşilerin buff'ını almak. Vahşilerin buff'ını aldıktan sonra zaten biliyorsunuz bu ekip deliriyor. Onun üstüne bir de Sonya'nın buff'larını eklediğimizde gerçekten demeç çıldırması yaşıyorlar burada arkadaşlar. Kullanacağınız ekip büyü kadim büyü olacak burada eser olarak. Onu kullandığınız zaman zaten biliyorsunuz buradaki büyücüleriniz ya da büyü yapan herkes deli gibi deşiyor. Burada Vata
hell diyebilirsiniz, yani Aeron ne alaka diyebilirsiniz. Guild Boss'un arkadaşlar Magical Defense'ini düşürdüğü için, yani sihir büyü savunmasını düşürdüğü için hem Parisa'ya hem Lily'ye hem de Odie'ye hayvan gibi damage yaptırıyor. Buradaki kombinasyon bu arkadaşlar. Guild Supremacy Boss'unda bu ekibi kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi bunun dışında yeni kullanım alanları açılıyor Sonya için arkadaşlar. Özellikle rüyadaki bosslarda çok güzel kompları çıkıyor. Rainier yerine kullanmaya başladılar. Bugün bu Kristal Kın Kanatlı'da herhangi bir kompu yok arkadaşlar. Ama Orson'da mesela dün farklı bir şeyi vardı, kompu vardı. Nereye koymuştum ben onu? Mesela. Orson'da arkadaşlar, eğer yapılmış bir takımınız varsa burada bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu gayet güzel işe yaramıştı. Top damage'lerden bir tanesini yapmıştım sanırım. İkinci olmuştum bununla da. Sonya'yı burada healer'larımızı bufflamak için kullanıyoruz ama şimdi bu Orson için geçerli arkadaşlar. Bu Kristal Kın Kanatlı için değil. Onun dışında Snow Stomper boss'umuz vardı. Kar ezici boss'u. Onun için de yine Sonya geçerli oluyor. Yani bu şekilde arkadaşlar komplar yapıp Sonya'yı kullanabilirsiniz. Sonya'nın daha çok kullanım alanı Rainier'in yerine geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Rainier aslında swap yapan bir karakterimiz ve çok güzel bufflıyor. Şimdi Rainier'e baktığımızda arkasına koyduğunuz tılsımlardan sebep arkasına koyduğunuz adam güzel bir buff alıyor. Ne kadar buff alıyormuş birlikte bakalım. 145 saniyenin %30 buff alıyor arkadaşlar. Yardım yaptığında ve çağrılmış bir düşman alt edildiğinde fazladan %6 artar ve saldırı takviyesi buff'ının süresi 10 saniye artar. Şimdi Rainier'in böyle bir buff'u var. Bir de swaplıyor arkadaşlar karşı tarafla. Swapladıktan sonra da özellik değişimi oluyor. Neredeydi o swaplamamız ya? Simetrik konumdakini karşılaştırır. Yani eşit miktar can. Ya bu swapladığında çok güzel. Karşının damage'ini kırıp işte diğer bir karaktere damage veriyor. Şöyle yaptığımız zaman bu çizgi çıktığında. Ama arkadaşlar Sonya hem stat buff'ı veriyor hem de atak buff'ı veriyor. E, Rainier'in verdiğini iki kişiye veriyor ve kalıcı olarak veriyor. Belli bir saniye için değil. O yüzden Rainier'in yerine burada kullanımı gayet mantıklı arkadaşlar. Her boss'ta değil ama bazı boss'larda işinize yarayacaktır. O yüzden Sonya'yı ben yapmanızı öneririm arkadaşlar. Burada da aslında bir kompu yok bildiğim kadarıyla henüz. Yani bu ekipte. Ama ben şöyle bir deneyip görmek istiyorum. Hoş burada çok bir şey yapamazlar ama Orson takımı burada ne yapacak onu bir görmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım bize bir demeç verecek mi? Şöyle yaptığımda aynen ben buff'ı şöyle yapacağım. Kristal Kın Kanatlı bu tarafa gelir, ben o tarafa geçerim. Bunu öyle verdik. Şimdi bunu da arkadaşlar şunu kullanmamızı öneriyorlar. Haydi verelim bakalım ne yapacak. Şöyle bir denememiz olsun en azından. Hani Sonyalı bir takım görmüş olalım. Burada full resmen yani gidiyoruz tabii ki. Hani support hero'larla gidiyoruz. Tabii yine damage yapıyor ama bir başka bir komp daha var arkadaşlar. Bugün zaten beni ikinci yapan komp. O da bu Kristal Kın Kanatlı'nın sağlam bir kompuymuş. Ben de yeni öğrendim. Ama çok süper damage çıktı. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Sonya hem takımı bufflıyor hem aslında fena da damage yapmıyor bence. Şimdi bittikten sonra bakarız. Ya bu kötü yaptı arkadaşlar. 57 milyon hani geçen haftalardaki rakamdı. Şimdi yeni komplarla olay çok değişti. Damage'ine baktığımızda arkadaşlar Ludovic Show yapmış. Ama yine nereden baksanız 8,5 diyor. Normalde Smokey ulti atamamış demek ki. Aslında Smokey'de 12 milyonları falan görür rahat da. O da atamamış. Sonya yine bence fena damage yapmıyor arkadaşlar. Bu boss dediğim gibi Sonya'nın boss'u değil. Ama Sonya'nın boss'u olduğunda arkadaşlar işte kar eziciymiş, Orson'muş. Orada Sonya'yı kullanarak daha fazla damage elde edebilirsiniz. Eee, Onun dışında sizlere söyleyebileceğim şey şu olur. Eğer ki Nara'nız varsa, Hoçkin'iniz varsa vesaire hani bunlar çok artık işe yaramayan karakterler arkadaşlar. Hani Hoçkin'in ben inanılmaz bir faydasını görmedim. Yalan yok. Dura'da vesaire işe yarıyor evet. Ama onun dışında çok büyük bir etkisi yok. Ona keza Nara aynı şekilde arkadaşlar. Nara'yla da değiştirebilirsiniz.
Ben Tasi ile değiştirilmesi taraftarı değilim arkadaşlar. Bence Tasi kullanışlı bir karakter ve hala oynanabilir. Her yerde de işe yarıyor. Kullanıyoruz yani Duras'ında tutun işte bölüm geçmelerinde. O yüzden eğer ki swap düşünüyorsanız bence kesinlikle Nara ya da Hodgkin'le swaplamanız mümkün arkadaşlar. Hani çok böyle muhteşem karakterler değil açıkçası. Son olarak da Dura'ya geçtiğimiz zaman da yine Dura'da da arkadaşlar biliyorsunuz şeyler var. İşte bufflanmış karakterler oluyor. Burada bufflu karakterimiz Sonya. Sonya tabii sağlam bir karakter olduğu için burada buffladığında herhalde bize direkt indirtir. En son böyle yenmişim. Bir tane daha vuralım bakalım. Sonya ölmeden şeyini attığı sürece arkadaşlar burada sorun yok. Ama burada direkt öldü. Buff'ını atamadı. O yüzden güldürmedi. Bir shot daha yapalım arkadaşlar. Bir denememiz daha olsun. Ha burada şey buff'ı vermiş ama Wilder buff'ı vermiş. O zaman farklı bir takım deneyelim. Şunu verelim bu taraftan. Ya çok değiştirmedi gerçi de. Bakalım nasıl bir şey yaptı. Sonya'mız ölmediği sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Hani buff'ını versin. Ultisini de attı. Herhalde şu saatten sonra yeneriz diye düşünüyorum. Uf. Bu arkadaş da valla gavura vurur gibi vuruyor ya. Hiç acımıyor. Yok kafa kafaya da alamaz herhalde. Yok alamadı. Ama yine de arkadaşlar buff'lı karakter ve sizi ilerletecek. Birkaç deneme sonra burası geçer diye tahmin ediyorum. Sonya ile alakalı son kararım bence alınmalı arkadaşlar. Bir Ulu Arena'da bakmadık tabii. Son olarak da Ulu Arena'da size göstereyim. Ulu Arena'da arkadaşlar ben bu hafta bu takımları kullanıyorum. Belki birkaç değişiklik yapabilirim ama onun dışında geçen hafta bu takımlar beni iyi tuttu ve yedinci olarak kaldım. Daha zorlasam belki ilk beşe girerdim ama hani çok zamanım olmadığı için dün zorlayamadım. Ben burada arkadaşlar Sonya'yı bu şekilde benim yırtıcılar takımında kullanıyorum. Ve buraya hem Shakir'i hem Mikola'yı bufflayıp karşıya yolluyorum. Ondan sonra karşıya Allah kolaylık versin diyorum arkadaşlar. Zaten yeterince oyalayacak adamlarım var. Shakir'i burada zaten ekiple bufflıyorum. Bir de Koko ultisi geldiği zaman zaten hani Shakir dışında yine şeyde Sonya da burada damage yapıyor, indiriyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir takım size önerebilirim. E, Kullanacağınız vahşiler takımına hani yırtıcılar takımında Sonya'yı araya koyduğunuzda gayet güzel bufflar ve iş yapar. Ben bu şekilde savunmamda da kullandım arkadaşlar. Gayet tostladı insanlar yani çok işe yaramadı. Ben Sonya'nın direkt arena takımında yer alabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Normal arena takımında ama Ulu Arena'da muhakkak bu şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü normal arenada daha sıra ona gelene kadar neleri var arkadaşlar. Hani ben daha kimsenin kullandığını görmedim açıkçası. Hani Ulu Arena'da. Herkes yine standart takımlara gidiyor. O yüzden ben de Ulu'da kullanacağınızı sanmıyorum. Normal arenada kullanacağınızı sanmıyorum. Ama ve lakin Ulu Arena'da kesin kullanırsınız. Şimdi bütün modları göz önünde bulundurduğumuzda bence arkadaşlar Tasi rate up. Yani Tasi bence Tasi diyorum ya Sonya bence geçerli ve yapılabilir bir karakter. Vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bilgiler sağlayabilmişimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.